Leş puan nasıl kasılır? Neler yapmamız gerekiyor? En hızlı şekilde nasıl leş puan kasabiliyoruz ve yani bu konuda hangi taktikler var? Bu tarz şeyleri hepsini bu videoda tabii ki size söylüyorum. Ama bu videoyu izlemeden kesinlikle bir beğeni atarsanız ve abone olursunuz. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar, gerçekten leş puan çok önemlidir. Birçok kişi bu leş puanın önemini bilmiyor. Özellikle yeni oyuncular bu leş puan ne için önemlidir? Ben size bunu söyleyeyim. Eğer ki bir krallığa göç etmek istiyorsunuz ya çok sağlam ve çok iyi bir krallıkta oynamak istersiniz. Birinci birliklerde ve ikinci birliklerde oynamak isterseniz kesinlikle leş puanı kasmanız gerekiyor. Her ne kadar yüksek olursa o kadar da iyidir. O yüzden birçok kişi görüyoruz mesela 40 milyon, 45 milyon, 50 milyon, 100 milyon, 120 milyon, 2 milyar, 3 milyar leş puan ve bu tarz hesaplar hiçbir zaman kolay kolay çok iyi bir krallığa yer alamıyor. O yüzden kesinlikle bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bir hesabın sadece T5 olması ya gücü yüksek olması bir önemli değildir. Leş puan oldukça önemlidir. Çünkü oyuncunun ne kadar savaşçı olduğunu ve krallığa ne kadar o katkıya sahip olduğunu gösteriyor. Ondan aynı şekilde arkadaşlar buradan da ölü sayısı da önemlidir. O yüzden ölüyü de çok dikkate almalısınız. O yüzden bu ikisi çok çok önemli. Şimdi leş puanın kasma en iyi yolları. Arkadaşlar birçok kişi bunu böyle söylüyor. Ya benim komutanım var. Ama leş puan kasamıyorum. Ya benim kaynağım var. Leş puan kasamıyorum. Benim hızım var. Leş puan kasamıyorum. Ve bu tarz olaylar bunlar çok çok üzücüdür. Çünkü eğer ki bir leş yani bir insan ya bir oyuncu leş puanı kasması gerekiyorsa ilk başında birinci kuralı aktif olmalısın. Yani aktif olmalısın derken abi ben gündüz 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat savaşıyorum. Yani 7 saat oyundayım. Ama böyle bir şey olmuyor yani. Leş puan kasamıyorum. Arkadaşlar önemli olan o değildir. Önemli olan buradaki savaş zamanında. Bakın buradaki savaş zamanlarda buradan tamamen size göstereyim. Mesela burada herhangi bir krallıkta mesela buraya bakalım arkadaşlar. Çok basittir. Yani burada bir KVK'da arkadaşlar savaş zamanında aktif olmalısınız. Çünkü bir insan bir oyuncu KP'yi kasma 50 puanı kasma zamanı oyuncuları ile birlikte yani kendi krallıktaki oyuncuları ile birlikte savaşması gerekiyor. Ondan harici hiçbir şekilde arkadaşlar bunları yapamıyorsunuz. Yani savaş zamanları çok önemli. Kapılar olduğu halde hangi saatler açılıyor? İlk savaşın dakikaları, ilk saatleri gerçekten çok önemli. O yüzden burada kesinlikle bunlara dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmezseniz çok güzel bir KP ya bir leş puan kasamıyorsunuz. Ha, oyunun savaşın ortasında da girebiliyorsunuz ama en önemli şeylerden saatlerdir. Bu birincisi. Çünkü balda savaşıyorsunuz. Ha, bal nasıl savaşılır bunu da size söyleyeyim. Ama savaşa daha fazla KP kasması için arkadaşlar meta komutanlar çok önemli. Yani buradaki komutanlarınız hangisi yüksekse değil. Çünkü insanlar bir zamandan sonra birçok komutanı fulleniyor. Özellikle mesela ben bunu size söyleyeyim. Mehmet gibi bilmiyorum bu tarz komutanlar gibi hepsini zamanla fulleniyor. Hiç kafa basmadan yani böyle bir şekilde 690 kafa kendi kendine fullenmiştir mesela. Bu tarz komutanlar çok daha fazladır. O yüzden KP kasmanın en güzel yolu var. En olay yani en temiz yolu iyi komutanlar elde etmektir. Özellikle o yüzden yeni videoları izleyin. Birçok kişiyi görüyorum abi. Hala mesela örnek veriyorum. Mesela Nevski fulluyor. Juana Fark fulluyor. Özellikle mesela piyadada Scipio'yu fulluyor arkadaşlar. Yani bu Scipio'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bu Scipio iyidir ama artık bitti. Yani Bay Ki varken Liuche ile birlikte. Okçulardan mesela Qinshi Zhugliang'la birlikte. Süvarilerden mesela Arthur Pendragon, Achilles varken bu tarz komutanlar yani yeni metadaki komutanları kasmalısınız. O yüzden KP'yi böyle bir şekilde kasıyorsunuz. Örnek veriyorum mesela benim Baykim. Baykim burada 14 milyon leşi var. Ondan daha iyisi mesela arkadaşlar burada size söyleyeyim mesela burada 60,5 milyon Liuche'nin bir ölüsü leş sayısı var arkadaşlar. O yüzden komutanlar oldukça önemlidir. İkincisi de bu oldu. Üçüncüsü arkadaşlar komutanlarla birlikte ekipmanlar. Ya benim de efsanevi ekipmanım var. Arkadaşlar sadece efsanevi ekipmanla oyuna bitmiyor.
Yani bunu tamamen size söyleyeyim. Efsanevi ekipmanınız var diye bu oyun sonuna değilsiniz. Çünkü efsanevi ekipmanlarda çeşitli çeşitli ekipmanlar var. Okçu da aynı, piyade de aynı, süvari de aynı. Ama eğer ki ekipmanlarınızı bu tarz şeklinde, yani her komutanı, tabii ki videoları kanalda mevcuttur ya, başka arkadaşlar da izleyebiliyorsunuz. En sağlamı ve en yenisini çeken insanı izleyin ki arkadaşlar, yani en sağlam, en çekici böyle bir şekilde ekipmanları dizmelisiniz. Her kıtanızda ayrıyetten. Mesela bakın, ben burada birçok kıtamı mesela böyle böyle şeklinde dizmişim. O yüzden ekipmanlar da oldukça önemlidir. Ekipman, kritik, seviye ve bu tarz şeyler. Bunlarla ilgili videom var mı? Video vardır kanalda. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ama ekipmanlardan harici arkadaşlar, buradaki teçhizat ya dizilişler. Dizilişler de oldukça önemlidir. Yani insanlar yanlış dizilişi başka bir kontanda izlemeyin arkadaşlar, ya takmayın. Bu diziliş hakkında video var mı kanalda? O da vardır tabii ki. Kesinlikle izleyebiliyorsunuz. Buradaki gördüğünüz gibi, yani burada kama dizilişi ya diğeri ya diğeri, herhangi bir komutanın farklı bir çeşitleri var. Piyadede mesela Baikiler gibi, Liu Chi gibi, bunlar mesela kıskaç. Mesela süvarilerden mesela Hugo Bing'i kullanıyorsunuz, Kama, Arthur Pendragon'u kullanıyorsunuz. Kesinlikle delta dizilişi. Okçular kesinlikle Kama dizilişi arkadaşlar. Ve bu tarz şekilde her komutanın farklı bir dizilişleri vardır. O yüzden bunları kesinlikle ve kesinlikle yapmalısınız. Sadece bunlar da bitmiyor. Burada ayarlardan direkt kıta ayrıntıları var. Kıtalarınızı kontrol ediyorsunuz savaş girmeden önce. Mesela özellikle bu kıtaların sayıları önemlidir arkadaşlar. Niye önemlidir? İki kıta, bakın, burada buff'ları kullanmak çok önemlidir, güçlendirmeler. Özellikle mesela bir insan ya 310k kıtası varsa, ya 300, 400, 500, 600k kıtası varsa, kesinlikle tüm komutanların birim kapasitesini 4 saatliğine %50 artır. Bunlar birçok pahalıdır. Gerçekten 2500 cevher istiyor, tanesi alırsınız. Bazen ucuzda indirimde bu kadındaki gelen şey var ya, buradaki dükkan, kuru istasyonda. Buradan 1500 cevherle indirimli alabiliyorsunuz. Bazı etkinliklerde veriyor. O yüzden bunları sadece savaş zamanında kullanabiliyorsunuz. %50 kıta kapasitesi, yani %50 daha fazla asker beraber çıkartıyorsunuz bir kıtayla. Yani 310k ile 400k ile vururken arkadaşlar çok daha fazla kapı alıyorsunuz. O yüzden kıta kapasiteler önemlidir. Yoksa %25 kıta kapasitesi de kullanabiliyorsunuz. Bu da iyidir. Hiçten daha iyidir yani. Onu size söyleyeyim. Ondan daha harici arkadaşlar, savaş zamanlarında bufflarımız var burada. 12 saat mesela pekiştirilmiş savunma %5 veriyor. Ama VIP Shop'tan burada 24 saatlik paketleştirilmiş savunma gelişmiş, yani tüm kıtaların %10, ama buradaki ucuzlar ya bedavalar %5'tir. %5'likler böyle 5 5 5 5 5 5 çok fazla oluyor arkadaşlar ve o yüzden %10'lar savaş zamanında, çetin bir savaş olduğu halde, kesinlikle %10'lar size çok daha fazla KP kastırıyor. Bu da oldukça ve oldukça önemlidir. Daha fazla leş kasması için ya her şeyden arkadaşlar, hızlandırma lazım. Yani şu an ben bir T5 hesabımı açtım. Bütün T5'lerimi açtım. Herhangi bir araştırmaya, herhangi bir binam yok. O yüzden tabi bütün hızlandırmalarınız sadece asker eğitimi ve saha hastane için gidiyor. Hatta ben asker eğitimi için hiçbir zaman genel hızlandırma kullanamıyorum. Uzun bir süredir ve şu an 96 milyon bir güçteyim. Sadece genel hızlandırmayı, sadece eğitim hızlandırmayı ben asker eğitimi için yapıyorum ve genel hızlandırma ve iyileştirme hızlandırması neredeyse %100 sadece iyileştirmeye gidiyor. Çünkü daha fazla ya daha farklı bir şey yapmanız pek doğru değildir. Ama sadece hızlandırma ile bitmiyor, kaynaklar da önemli. Savaş zamanında siz T4'sınız veya T5'siniz, hiçbir önemi yok. Kaynak ihtiyacınız var. Yani benim üyelerden olan kaynaklarım, bunları sadece ben bir KYK'dan bile daha az. Yani bir KYK bitmeden ya bir KYK'dan çok çok daha azı ben hızlandırmalı bu kaynakları harcıyorum. Ve o yüzden her KYK'da ben 1 milyar, 1,5 milyar, 900 milyon, 800 milyon leş puan kasıyorum. Özellikle de iyi krallıklarda oynadığım halde ben böyle bir şekilde kasıyorum. Siz daha gerisini düşünün. Ondan harici arkadaşlar temalarımız önemli. Bir insan piyade oynuyorsa kesinlikle, yani 2 kitap piyade, 3 kitap piyade oynuyorsa kesinlikle piyade temalarımız önemlidir arkadaşlar. Ya süvari ya okçu, hangi birimi oynuyorsunuz o birime özel temayı kullanın. Çünkü o özel temaya
Kesinlikle arkadaşlar okçu, yani okçuda okçu sağlığı veriyor mesela, temalar önemlidir. O yüzden temalar da böyle bir şekilde söyleyebilirim. Sağlık, savunma ve saldırı. Önemlilerden böyle sıralamayla sağlık, savunma, saldırı arkadaşlar. Çok önemlidir. O yüzden temalarınızı çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Ondan harici arkadaşlar bir tane şey daha söylesem, buradaki riyonlar. Yani savaşa girmeden %50 kitap kapasitelerimizi bastık. %10 saldırılarımızı bastık. Burada askerlerimiz iyidir, ekipmanlarımız iyidir, teçhizatlarımız iyidir. Daha iyi olması için buradaki riyonlar, mesela örnek veriyorum. Bazen kıta savunması %7. Bazen kıta savunması, kıta saldırısı %7 veriyor, %14 oluyor. Bazen kıta sağlığı mesela 10 oluyor ya %7 oluyor. Artık buradaki rünlerden savaştan önce 5 dakika öncesi rünü yiyin. Ve kesinlikle bunu sürekli kullanın. Ve burada rünü yediğinizde burada mesela diyor ki 2 saatlik, 3 saatlik. Çünkü bunların bir süresi var. Tekrardan yenileyin. Bunlar çok çok önemlidir. Bunu da size söyleyeyim. Hastanelerimiz oldukça önemli. Çünkü hastane olmadığı süreçte ya düşük seviyede olduğu süreçte çok fazla iyileştirme yok. Bazen asker öldürtürebilirsiniz yani. Ölü verebiliyorsunuz hastanız dolu olduğunda. O yüzden sürekli hastaneyi kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bazen krallıklarda bazı unvanlar var. Mesela bunları artık savaş şeyleri falan kullanıyorlar. Ama mesela burada ben vereyim size. Bak mesela Justice. Ben aldım abi. Justice, pardon, çok pardon, Justice yanlış. Ben yanlış yazmışım. Bekleyin şimdi tekrardan. Aha, Justice. Tamam mı? Aldım. Ve direkt krallıkta böyle bir şekilde bufflar geliyor arkadaşlar. Birlik saldırısı %5, intikal hızı %10. Bunlar oldukça önemli. Bu olmadı. Savaş zamanında mesela buradaki krallığınızda belki bu yok. Kill switch mesela buradan bakarsınız. Burada güçler var. Tamam mı? Ve buradan da hani pardon, unvanlar var. Unvanlardan mesela burada general var. Birlik saldırısı, kıta savunması veriyor. Bu gerçekten önemlidir savaş zamanında. Veya hatta Duk kıta savunması %5 veriyor. Veya hatta ondan daha iyisi mesela adalet var arkadaşlar. Adaletin üzerine mesela tıklarsınız. Burada hangi saati istiyorsunuz? Mesela benim şu an bir şeyim var. Ama mesela buradan başvuru yapıyorsunuz ve tak tak verebiliyor yani unvanları. O yüzden bunlar da oldukça önemli ve bu buffları da asla ve asla unutmayın. Ondan harici arkadaşlar ben yine de burada size söyleyeyim. Tekrardan buraya gelelim çünkü bunlar önemlidir. Burada benim savaş ettiğim zamanlar ya savaştığım zamanlar hangi bayrağın? Düşmanın bayrağındayım mesela, burada A mesela 50. Burada benim bayrağımdan. Daha fazla mesela Z68 burada böyle vardır, tamam mı? Buradaki oyuncularımız mesela OVR ya OVR mesela, bunlar tamamı aynı koalisyondalar. Yani bunlar, tamam mı? Ama kendi oyuncunuz hangi birlikteysiniz? Yani siz mesela örnek veriyorum. Bu S68 birliktesiniz ya. Buradan yani bu çevirmeden savaşırsanız daha fazla KP kasıyorsunuz. O yüzden çok fazla düşmanın binalarına girmenize mantığı yok. Nasıl olacak o? Kendi birliğindeki oyuncularla beraber üstünü sağlıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. Öyle bir şey yoksa kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar. Yani kendi bölgenizde savaşırsanız yani birlikteki bufflara tabii ki faydalanırsınız. Birlikteki bufflar oldukça önemlidir arkadaşlar. O yüzden bunu da size söyleyeyim. Kendi birliğin altında savaşırsınız, daha sağlam bir şekilde leş puan kasabiliyorsunuz. Ve bunlar gerçekten önemli. Gereksiz yerde ya gereksiz mesela burada 10 kıta 20 kıta var. Sizin hızlandırılma kaynağınız yoksa 20 kıta var, 2 kıtayı da dağılmanız hiçbir mantığı yok. O yüzden bunları kesinlikle ve kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Bunlar oldukça önemlidir. Gördüğünüz gibi mesela burada arkadaşımız bakın güzel bir leş puanı var ama unvanı almıştır. Rion'unu almıştır ve bu tarz şekilde oynamaya başlamıştır. Ondan harici arkadaşlar, eğer ki bir şey söylüyorsam yeni oyuncularla özellikle akademi çok önemli. Akademide burada askeri teknoloji var ama özellikle buradan bunu söyleyeyim. Matematiğiniz ve mühendisliğiniz 10 olsun. Oradan sonrası burada askeri teknoloji. Birçok kişiyi görüyorum buralarda hala KK1'de 4-4. Yani böyle bir şey yapıyorsunuz. Özellikle bu 3 taneyi 10 yapın. Burada haritacılığı da 5 yaparsınız ve ondan sonrası bunları bir tık daha yükseltirsiniz, çok önemli. Çünkü buradaki bufflar hepsi hangi birimi oynuyorsunuz? Piyade, okçu, süvari, kuşatma hangisi oynuyorsunuz? Onlara odaklayın. Buradakilere odaklayın. Çünkü burada mesela %25 bir savunma alıyorsunuz.
Mesela burada %25 saldırı alıyorsunuz. Burada mesela %25 sağlık alıyorsunuz. Ve bu tarz şeklinde gerçekten çok çok önemlidir. Bir tık daha yerimiz var arkadaşlar. Bunlar da VIP seviyelerimiz. VIP seviyelerimizde bazen bufflar veriyor. Mesela VIP 18'de intikal hızı veriyor. Belki sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir ama benim için çok ifade eder. Çünkü yeni oyuncular bunları bir tık daha az anlıyorlar. Mesela burada VIP 17'de tüm hasarı %5. Bütün kıtalarımız tüm hasarları yükseltiyor arkadaşlar. Yani hesabınızın tüm hasarı %5 yükseliyor. Ve bu gerçekten çok çok iyidir. Mesela burada arkadaşlar bazı şeylerimiz var. Hani nerede mesela ben burada mesela birliklerin sağlığını %5 VIP seviyeleri. O yüzden VIP seviyeleri de oldukça önemlidir. Ondan harici burada üstüne profilin üstüne tıklarsam burada komutan görünümü var. Komutan görünümü sürekli ayarlayın. Hangi birim oynuyorsunuz ya hangi kıtalarınız? Burada mesela bir komutana %1 kıta savunması ve %1 birliklerin sağlığını veriyor. Mesela burada sürekli kullandığınız komutan açık alandaki komutanı kullanın. Buradan da birliklerin sağlığını, birliklerin saldırısı ve bu tarz şekilde bunları da ayarlamanız çok çok önemlidir. Ondan harici arkadaşlar yetenek ağaçları oldukça önemli. Bir yetenek ağacı sizi çok daha ileriye gönderebiliyor. Yani komutanlarınız yetenek ağaçları ile kesinlikle kontrol edin. Özellikle yeni oyuncuların Minimato'yu hala barbar keserken arkadaşlar yetenek ağacı da savaşta da aynı şekilde yapıyorlar. Ama buradaki herhangi bir şey buffları çok fazla veriyor. Mesela burada bu komutan kıtası sadece piyade birimlerine oluyorsa her temel saldırı aldığında %10 ihtimalle sonraki 2 saniye boyunca %20 daha az hasar alıyor. Bu yüksek bir rakamdır. Mesela buradan arkadaşlar ne veriyordu? Burada birlik piyade birimlerinin %6 sağlık artışı kazanıyor. O yüzden yetenek ağacıları oldukça önemlidir ve yetenek ağacıları da kesinlikle ve kesinlikle dikkate almalısınız. Eğer ki leş puanı kasmak istiyorsanız bu tarz şeyleri kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar dinlemelisiniz. Bunları dinlemiyorsunuz ve KP kasamıyorsunuz. Demek ki bir yanlış vardır. Aktiflik sadece komutan ya sadece ekipman ya sadece şeyler önemli değildir. Önemli olan arkadaşlar doğru yerde doğru gücü kullanmaktadır. Yoksa başka hiçbir şekilde leş puan kazanmıyorsunuz. Arkadaşlar umarım bu video faydalı olmuş olabilir. Faydalı olduysa birer tane beğeni atarsınız ve abone olursunuz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.